Hamas, Hizbullah, Husiler, İran ve Irak'taki Şii örgütler hep birlikte İsrail'e saldırıyor. Fakat durun, burada bir eksik var. İran'ın ittifakında saldırıya geçmeyen bir tarafın olduğunu siz de fark ettiniz mi? Bu yapbozda neredeyse her şey tamamken bir parça eksik ve hatta kayıpları oynuyor. 13 yıl öncesiydi. Arap Baharı dalga dalga Arap ülkeler arasında yayılıyordu. Bir sonraki durağı Suriye oldu. 2011'de ülkede iç savaş patlak verdi. O dönem itibarıyla savaşı yakından takip edenler, İran ve Rusya'dan destek gelmeseydi Suriye'de yönetimin düşeceği görüşündeydi. Evet işte İsrail'e karşı saldırıya geçmeyen ancak İran ittifakında yer alan o parça Şam yönetimi. İran en başından beri Şam'daki Beşar Esed yönetimini korumak, bölgede daha etkin hale gelmek ve vekil stratejisini yaymak adına Suriye Savaşı'nda yer aldı. Muhaliflere karşı Esed'e hem silah hem de savaşacak insan gücüyle destek verdi. Rusya'yı Esed'e destek vermeye sağlayan da İran'dı. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı 7 Ekim'deki Aksa Tufanı adlı saldırı, İran ve desteklediği silahlı grupları da çatışmaya çekti. İran, kendisinin de adlandırdığı tabirle direniş ekseni diye bir oluşuma sahip. Lübnan'daki Hizbullah'tan tutun Yemen'deki Husilere kadar bu eksenin içinde Irak ve Suriye'deki Şii gruplar da var tabii. İsrail karşısında Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria, Lübnan, Yemen ve hatta Irak'tan saldırılar görürken Suriye cephesinin bir yıl boyunca sessiz ve sakin kaldığına şahit olduk. Suriye'nin İsrail işgalindeki Golan tepelerine sınırı olmasına rağmen. Golan zaten zamanında Suriye'ye aitti. Ancak geçmişte İsrail tarafından işgal edildi. İsrail'in ve Siyonistlerin yayılmacı politikalarına sahip olduğuna şüphe yok. Kurulduğu yıl olan 1948'den bu yana topraklarını gün geçtikçe daha çok genişletmesinden bu belli. Golan Tepeleri, Suriye'deki İran çizgisindeki silahlı grupların hedefi olabilir. Ancak Şam yönetimi muhtemelen böylesi bir senaryoda haberi yokmuş izlenimini vermeye çalışır. Çünkü saldırılara doğrudan destek vermekten ya da saldırıları destekliyor gibi görünmekten bile kendisinin sorumlu tutulacağından emin. Şam yönetiminin Hamas'ın saldırılarına dair söylemi diğer İran destekli gruplar gibi sert değil yumuşak oldu. Resmi basın organları aracılığıyla yaptığı açıklamalarda yalnızca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından bahsediyor. Hamas'ın saldırısını öven açıklamalarda bulunmuyordu. İran'la aynı dairede kümelenen Hizbullah, Husiler ve diğerleri ise Hamas'ın İsrail'e saldırısını metheden sözler paylaşıyordu. Hatta saldırıya da geçtiler. Suriye yalnızca Hamas'a değil, büyük ölçüde Hizbullah ve İran'a destek açıklamaları yapmaktan da geri durdu. İsrail, Lübnan'a hava harekatına başlamıştı. Hizbullah'tan bahsetmeden ya da direniş eksenine güçlü bir destek mesajı vermeksizin Lübnan'la dayanışma içinde olduğunu ifade ediyordu Şam yönetimi. Suriye ayrıca kendi topraklarına yönelik İsrail saldırılarıyla da boğuşuyor. İsrail'in ülkedeki İran varlığına yönelik saldırılarından Esed güçleri de bedel ödüyor. Şam'daki hükümet ise yalnızca saldırıları kınamakla yetiniyor. Herhangi bir karşılık vermiyor. İsrailli yetkililer İran'ın Hizbullah'a silah sevkiyatı için Suriye'yi kullanmaya devam ettiğini söylüyor. Bu durum bile Esed'in İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın ortasında kalması demek. Uzmanlara göre rejimin savaşa katılarak kazanacağı bir şey yok. Fakat kaybedeceği çok şey var. Esed'in Hizbullah ve Hamas'la ilişkisine ve neden savaşa katılmadığına göz atalım. Hizbullah'la Suriye'nin ilişkisi Lübnan'daki iç savaş dönemine dayanıyor. Hafız Esed liderliğindeki Suriye, Lübnan'daki iç savaştan yararlanarak ülkeyi işgal etmişti. Bu sırada Hizbullah ve Suriye ilişkileri de gelişiyordu. Oğlu Beşar Esed döneminde de Arap Baharı öncesi ve sonrası Hizbullah'la ilişkiler olumlu şekilde devam etti. 2011 sonrası Suriye'ye iyice yerleşen Hizbullah, daha çok İran'ın emellerini gerçekleştirmek üzere bunu yapıyordu. Ancak bu onu zorlayacaktı. TAV araştırmacısı Ahmet Arda Şensoy bu konudaki düşüncelerini şöyle aktardı. Suriye'deki Baas rejimi 1975'te başlayan Lübnan İç Savaşı'nda 1976 yılında Lübnan'ı işgal ederek müdahil olmuştu. Ve 2005'teki Hariri suikastine kadar da Lübnan'ı işgaline devam etmişti. Ancak bu noktada rejim iç savaştan öyle bir yara aldı ki işgal altında tuttuğu ve işgal altında tuttuğu sırada Hizbullah'ı da bir aparat olarak kullanan Şam yönetimi günümüzde Hizbullah'ın desteğine muhtaç hale geldi. Dolayısıyla resim tam tersine döndü diyebiliriz genel olarak. Binlerce adamını Suriye'de cepheye sürdü. Hizbullah, Esed'in yanında muhalif gruplara karşı çatışmalara katılarak kara savaşında deneyim elde etti. Ancak bu hava gücüne oldukça önem veren İsrail'e karşı kısıtlı şekilde işe yarayacaktı.
O da İsrail'in Lübnan'a kara savaşı başlatması durumunda. Fakat Suriye'de muhaliflerle savaşırken İsrail'e açıklar verdi Hizbullah. O genişledikçe İsrail bundan yararlandı ve istihbarat yoluyla silahlı grubun işleyişi hakkında önemli bilgiler elde etti. Suriye'de İsrail karşısında istihbari anlamda güçsüz kalan Hizbullah, Esed'e verdiği desteğin bedelini ödüyordu. Artık örgüt zor durumda. Hayatta kalırsa eğer yeniden yapılanmaya girecek, bu da Suriye'deki etkisini kaybedeceği anlamına gelebilir. Esed de Hizbullah'ı ülkesine kabul etmenin bedelini ödeyebilir. İsrail'in bölgede yayılmacı bir politika izlediği akılların bir köşesinde tutulmalı. Suriye ve İsrail halen düşman ve zamanı geldiğinde bir savaş çıkabileceğini göz önünde bulundurmak gerek. Ancak şu anda Esed İsrail'e saldırıya geçmiyor. Hizbullah'a yalnızca silah nakliye merkezi olarak destek veriyor. Bunun sebebi de Esed'in hayatta kalma politikası. Tabii ki burada rejimin hayatta kalma güdüsünün oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani 2011 sonrası nasıl hayatta kalmak için tarihsel olarak yakın ilişkileri olsa da doğrudan İran'a, Şii milislere, Hizbullah'a ve Rusya'ya yakınlaştı ve onlara muhtaç hale geldiyse rejim, günümüzde ise yine hayatta kalmak amacıyla şimdi o bütün bu destek aldığı gruplardan bazılarına uzaklaşıp bazılarına yakınlaşma yoluna doğru gitmeye çalışıyor. Yani rejim için bunun bir hayatta kalma güdüsüyle oluşan bir eylem olduğunu söyleyebiliriz genel olarak. Diğer gruplarla ilişkisi de neden saldırıya geçmediğini açıklayabilir. Hamas'la Suriye'nin 90'lı yıllardaki ilişkileri iyiydi. Olumlu çizgi 2010'lara kadar seyretti. Ancak 2011'deki Arap Baharı'ndan sonra Hamas, muhalefeti destekleme kararı aldı. Böylece taraflar arasındaki ilişkiler kötüleşti. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Dışişleri Ofisi 2012'de ülkeyi terk ederek Mısır'a taşındı. 2022 yılında ise İran arabuluculuğunda Hamas ve Şam yönetimi normalleşme kararı aldı. Fakat Gazze'deki işgalin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Şam, Hamas'a atıfta bulunmadan İsrail'i kınayan açıklamalar yapıyor. İran tarafından desteklenen Yemen'deki Husilerle de arası bozuk. Aksa tufanından hemen sonra Husi temsilcilerinden Şam'daki Yemen Büyükelçiliğini boşaltmaları istendi. Sonra da Suriye'den çıkartıldılar. Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda bu adımın atıldığı iddiası var. Yemen hükümeti de Suudi Arabistan destekli. Yani Riyad'ın burada bir girişimi olmuş olabilir. Bilindiği üzere Şam ve Arap ülkeleri normalleşme aşamasında. Bunu içeriğin ilerleyen kısımlarında ele alacağız. Şam'daki Suriye hükümetinin lideri Beşar Esed, eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze törenine katılmadı. Ayrıca eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için de ölümünden 3 gün sonra taziye mesajı yayınladı. Tüm bunlar, Esed'in İran ekseniyle kademeli olarak arasına mesafe koyma girişimlerinde bulunduğuna işaret ediyor olabilir. Şimdi ise İsrail için sıra Hizbullah bahanesiyle Lübnan'a geldiğinde bu kez biz direniş ekseninin İran başta olmak üzere diğer grupların Hizbullah'ı destekleme konusunda oldukça çekingen kaldığını görüyoruz. Yani aslında 7 Ekim sonrası söylediğimiz her şeyin bir yıl sonrasında şimdi Hizbullah için söylememiz gereken bir düzlem oluşmuş durumda. Tabii burada Esed rejimi oldukça ilginç bir noktada. Evet, İran böyle bir doğrudan müdahaleden kaçınıyor Hizbullah'a destek açısından. Ancak Esed rejimi belki negatif anlamda biraz daha ayrışıyor. Çünkü şöyle, evet İran işte geçtiğimiz hafta yapılan füze saldırısı vesaire gibi eylemlerle veya Yemen'de Husiler yine direniş ekseninin bir parçası olarak İsrail'e yönelik füze atışlarıyla veya Irak'taki Şii milis gruplar geçtiğimiz günlerde İsrail içerisinde bir saldırı düzenledi. Kamikaze İHA saldırısı düzenledi ve İsrail askerlerinin ölmesine sebep oldu. Yani yeterli düzeyde olmasa da bazı eylemler görüyoruz. Ancak Esed rejimi bu noktada İsrail'in aslında yayılmacılığından ve gazabından kurtulmak için her ne kadar borçlu olsa da şu an İran'a verilen direniş eksenine bu savaşın bir parçası olmaktan ciddi anlamda kaçınmaya çalışıyor ve bir noktada Rusya'ya daha fazla yakınlaşmaya çalışıyor. Peki Suriye'nin normalleşme hamleleri ne anlama geliyor? Aksa tufanı ve direniş ekseniyle İsrail arasındaki savaş, Suriye hükümetinin siyasi ve ekonomik izolasyonunu sona erdirmeye odaklandığı bir döneme denk geldi. Mayıs 2023'te Arap Birliği'ndeki koltuğunu yeniden kazandı. Geçtiğimiz Eylül ayında Şam'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği yıllar sonra tekrar açıldı. Riyad ayrıca zamanında muhalefete devrettiği Suriyelilerin hac ziyaretlerini düzenleme sorumluluğunu 10 yıl sonra tekrar Suriye hükümetine verdi. Türkiye ile de normalleşmek için bazı adımlar atıldı. Ancak şu ana kadar bir netice elde edilemedi. Rusya arabuluculuğunda temaslar devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Aralık 2018'de diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin ardından Şam'a büyükelçi atadı. BAE, Batı destekli diğer Arap devletleriyle birlikte Suriye'yi İran'ın etki alanından uzaklaştırmaya çalışıyor. Şam yönetimi de normalleşme hamleleriyle hem bölgede
hem de dünyada yeniden kabul görmeye çalışıyor. Her ne kadar BAE Suriye'yi İran nüfuzundan çıkarmaya çalışsa da Tahran ülkede büyük yatırımlar yapmıştı. Bu sebeple İran büyük harcamalarının heba olmasını istemez. Suriye'de varlık göstererek bölgedeki yayılmacılığını sağlıyor. Aynı zamanda gelecekte İsrail'e karşı olası bir cephe açılmasının zeminini hazırlıyor. İran Suriye'de yalnızca askeri anlamda birikim yapmıyor, Şiiliği de yayıyor. İran ve desteklediği milisler genel olarak Sünni halkın yerinden edildiği bölgelere yerleşti. Kendi ailelerini de buralara getirdiler. Dini eğitim ve kültür merkezleri oluşturdular ki böylece Şiiliği yayabilsinler. Örneğin Seyyide Zeynep, İran ve milislerinin en kutsal yerlerinden sayılır. Peki İsrail'in Suriye'de işi ne? İsrail'in Suriye'deki varlığı aslında çok eskiye, 1967 yılına dayanıyor. 6 gün savaşı esnasında Suriye toprağı olan Golan Tepelerini işgal etmişti. 2011'de iç savaşın başladığı tarihten bu yana belli aralıklarla Suriye'ye hava ve deniz araçlarıyla saldırılar düzenliyor. 2017'den günümüze saldırılar oldukça yoğunlaştı. Bunun sebebi var. Hayatta kalma güdüsüyle İran'ın bir müttefiki, Hizbullah'la yakın ilişkileri olan, direniş ekseninin bir parçası olan rejim imajından öte aslında bir seküler, İsrail'e de aslında bir tehdit oluşturmayan bir Arap rejimi olduğu imajını vermeye çalıştığını ve bunu da hem Rusya'yla hem de Körfez'deki Arap rejimleriyle yakın durarak göstermeye çalıştığını söyleyebiliriz. İran ve Hizbullah yıllar öncesinden ülkeye yerleşmiş ve zamanla varlığını artırmıştı. Irak, Afganistan, Pakistan ve Lübnan İran'ın silahlı milis ihtiyacını karşılama merkezleri olmuştu. İran silah nakil işlemlerini de Suriye üzerinden yürütüyor. İsrail de bu adımların kendi varlığına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle İran ve desteklediği güçlere karşı saldırılar yürütüyor. İsrail ayrıca Esed liderliğindeki yönetime gözdağı veriyor. Peki ama nasıl? Yönetimdeki üst düzey isimleri hedefine koyarak. Son olarak Beşar'ın kardeşi, Şam yönetiminin 2 numaralı ismi Mahir Esed hedef tahtasındaydı. Mahir ordunun 4. tümenini kontrol ediyor. İsrail 29 Eylül'de Mahir Esed'in Şam yakınındaki Yarfur'da bulunan villasını vurdu. Bu hem Beşar'a hem de Mahir'e açık bir mesajdı. Bu saldırı aslında bir noktada rejimi bir gözdağı amacı da taşıyor. Eğer İran'ın ve direniş ekseninin ve özellikle Hizbullah'ın bu savaşına müdahale olursa rejimin İsrail tarafından da çok daha fazla hedef alınacağı tehdidini içeriyor bu saldırı. Ancak daha fazlası da var. Şöyle bir nokta. Biz yine Mahir Esed'in 4. Zırhlı Tümeni'nin Hizbullah'la oldukça yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz ve son dönemde Suriye İç Savaşı'nda rejimin en önemli ekonomik kaynaklarından biri olan Kaptagon adlı uyuşturucunun üretiminde ve ülke içerisindeki sevkiyatında ve dağıtımında Hizbullah'ın, Şii milislerin ve Mahir Esed'in oldukça ön planda olduğunu görüyoruz ve yakın bir ilişkiye sahip olduğunu görüyoruz. Tam olarak zaten İran'ı destekleyerek bize tehdit oluşturuyorsunuz. Bize karşı saldırı girişiminde bulunursanız sonunuz Nasrallah gibi olur mesajı taşıyordu bu saldırı. İsrail'in 1 Ekim'deki Şam'a yaptığı saldırıda Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmet ölmüştü. Şam yönetiminin askeri açıdan güçsüz olduğu bir gerçek. İsrail zaten bunun farkında. Ancak yeni bir cephe açılması İsrail'i daha da yorar. Beşar Esed'in de İsrail'den ölüm tehditleri aldığından dolayı savaşa katılmadığı söyleniyor. Basına bu konuyla ilgili hayli haber yansıdı bugüne kadar. İsrail, Suriye'nin kendilerine karşı bir cephe olarak kullanılması halinde Şam'ı yıkmakla tehdit etti. Esed de savaşa girmekten kaçınıyor. Taraflar arasında bir denge siyaseti yürütmeye çalışıyor. Çünkü ne suikaste uğramak ne de Hamas ve Hizbullah liderleriyle aynı kaderi paylaşmak istiyor. Suriye güçlerinin İsrail karşısında hava savunma sistemleri yetersiz. Zaten saldırıları önleyemiyor da. Rusya'nın yanı sıra BAE'de Esed'e çatışmaya dahil olmaması konusunda uyarıyor. Peki Rusya, Suriye'de İran'a yönelik saldırıları bilerek mi engellemiyor? Rusya'nın Suriye'de uzun menzilli S-400 ve S-300, orta menzilli BUKM-2 ve kısa menzilli Pantsir hava savunma sistemleri konuşlu. Bunlar Suriye'yi hava saldırılarından korumak için getirildi. Ancak İsrail'in yıllardır rahatça Suriye'de hava saldırıları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Rusya, İran destekli gruplara yönelik saldırılara göz yumarak Tahran'ın güçlenmesini önlüyor. Bu süreci de İsrail'le koordinasyon yaparak yönetiyor. Tabi hem Rusya'nın hem de İsrail'in bu işten bazı kazanımları mevcut. Sınırdaki Golan Tepelerinin çevresi kontrol altında tutulmaya çalışılıyor ki İran destekli gruplar buradan saldırılar yürütmesin. İsrail'e saldırıları önlemek için Nisan 2024 tarihi başlarında Golan yakınlarında gözlem noktaları kurulması da bunu kanıtlıyor. Rusya ayrıca Kasım 2023 başlarında Suriye'nin güneyinde asayişi sağlamak için askeri devriye atmaya başlamıştı. İsrail Suriye'de Hizbullah'a, İran'a,
ve Şii milislere yönelik hava saldırıları düzenlediğinde Rus hava sistemlerinin biz devreye girmediğini gördük. Yani Hümeymi hava üssü olsun veya Şam çevresindeki Rus hava savunma sistemleri olsun, S-300'ler ve S-400'ler var. Bunların İsrail saldırılarına karşı bir müdahalede bulunmadığını ve aslında doğrudan Esed rejimini tehdit etmediği her anda Rusya'nın bu saldırılara göz yumduğunu söyleyebiliriz. Esed, İsrail'le savaşa girerse Rusya kendisinin de zarar göreceğini biliyor. Suriye'deki kazanımlarını kaybetmek istemiyor. Esed'in Temmuz'da Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'nin İsrail'le savaşa katılmamasını ve İran'la arasına mesafe koymasını istediği belirtiliyor. Öte yandan İsrail, Ukrayna'yı diğer batılı güçler gibi desteklemiyor. Bu durum Rusya'nın işine geliyor. Sonuç olarak Şam yönetimi askeri, siyasi ve ekonomik olarak çok güçsüz durumda. Bunların da farkında ve ona göre aksiyon alıyor. İsrail'e karşı savaşa fiilen katılması durumunda çökme eşiğine geleceğini biliyor. Şam ayrıca bölgede artık kabul görme arayışında. Bu sebeple tercihi savaşmama yönünde. Esed, İsrail'le savaşa sessiz kalması sebebiyle ödüllendirileceğini düşünüyor olabilir. Suriye'nin İran ittifakındaki rolü biraz da silah nakil işlemlerinin kolaylaştırıldığı bir üs olmak. Eğer İran için bardaktan son damla taşarsa desteklediği gruplar Suriye toprakları üzerinden İsrail'e, özellikle Golan Tepelerine saldırabilir. Rus askeri polislerinin veya işte Esed rejiminin unsurlarının buralardan İran destekli Şii milislerin girmesini engelleyen, girdikleri bölgelerden çıkmasını sağladıklarını görüyoruz. Tabii buradaki kritik amaç Rusya için İsrail'le olan ilişkilerinde İsrail'in bir noktada güvenliğini sağlamak olarak söyleyebiliriz. Esed rejimi için ise İsrail'in bu bölgelere Şii milislerin varlığını öne sürerek saldırmasını önlemek olarak söyleyebiliriz. Tabii ki günün sonunda İsrail'in Lübnan'daki işgali hızlandıkça ve Hizbullah'a yönelik saldırıları da arttıkça buradan da yeni bir cephe açılma ihtimali her zaman var. Ancak bir noktada buradan cephenin açılmasını Rusya'nın hiç hoş karşılamayacağını, hatta mümkünse açılmadan önce burayı engellemeye çalışacağını söyleyebiliriz. Ancak bu Rusya'nın hoşuna gitmez. Moskova Suriye'deki çıkarlarının baltalanmasını istemiyor. Bu nedenle Esed'i elinden geldiğince savaştan uzak tutuyor. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kaliteli içerikler için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hamas, Hizbullah, Husiler, İran ve Irak'taki Şii örgütler hep birlikte İsrail'e saldırıyor. Fakat durun, burada bir eksik var. İran'ın ittifakında saldırıya geçmeyen bir tarafın olduğunu siz de fark ettiniz mi? Bu yapbozda neredeyse her şey tamamken bir parça eksik ve hatta kayıpları oynuyor.